Herkese merhabalar efendim. 4-10 Mayıs haftalık burç yorumuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, 4-10 Mayıs haftasına girerken gökyüzü oldukça sert bir enerjiyle açılıyor. Evet, 5 Mayıs'ta Koç burcundaki Mars'la Yengeç burcundaki Jüpiter arasında kesinleşen o kare açı haftanın en baskın ve belirleyici etkisi olacak. Evet, Mars biliyorsunuz hareketi, öfkeyi, mücadeleyi ve nasıl tepki verdiğimizi temsil eder. Jüpiter ise dokunduğu her şeyi büyütür, genişletir ve biraz da abartır. Tabii ki şimdi bu ikisi bu kare açıyla birbirini zorladığında enerji ne olur biliyor musunuz? Kontrolsüz şekilde büyür. Yani küçük bir tepki büyük bir krize dönüşebilir. Hızla alınan bir karar geri dönüşü zor bir sonuca dönüşebilir. Bu açı biraz sabırsızlık, gereksiz risk alma, hani ben haklıyım diyerek böyle sınır aşma ve fiziksel ya da duygusal olarak kendini fazla zorlama potansiyeli taşımaktadır. Anlayacağınız üzere hafta bizi oldukça zorlayacak. Hangi hafta zorlamıyor ki, değil mi? Doğru kullanıldığında cesaret verir ama kontrol edemezsek ne yapar? Abartı ve zarar üretir. Her zaman olduğu gibi. Her şeyin fazlası zarar. 6 Mayıs'ta Boğa burcundaki Merkürle Kova burcundaki Plüton arasında gerçekleşen kare açı haftanın ikinci güçlü kırılma noktası. Buralar çok önemli. Biraz böyle yavaş ve sakin anlatacağım. Merkür biliyorsunuz düşünceyi, iletişimi, konuşmaları, kararları ve anlaşmaları temsil eder. Plütonsa güç, eyvah, kriz, eyvah, dönüşüm, bastırılan gerçekler ve kontrol ihtiyacıyla ilgilidir. Şimdi bu iki gezegen sabit burçlarda kare açı yaptığında zihinsel esneklik maalesef azalır. Fikirler katılaşır ve bir konuya böyle takılı kalma eğilimi olabildiğince artar. Bu etki altında tabii ki insanlar duyduğunu değil de hissettiğini anlamaya başlar. Haliyle değil mi yani? Nasıl işin içinden çıkacağız? Konuşmalar biraz sertleşebilir. İletişim ise maalesef bu dönemde bir güç savaşına dönüşebilir. Özellikle bakın daha programın başındayım. Özelliklere başladım. Altını çizmelere başladım. Gerçekten kritik bir hafta. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, önemli görüşmeler ve ilişkilerde yapılan konuşmalar bu hafta emin olun çok daha dikkatli ele alınmalı. Gerçekten söylüyorum. Çünkü bu gökyüzünde söylenen sözler kolay kolay unutulmaz. Bazı cümleler gerçekten hayatımızda olabildiğince kalıcı iz bırakır. Ve yine 6 Mayıs'ta Plüton Kova burcunda retro hareketine başlıyor. Şimdi retro derken yüzümdeki ifade, ses tonum nasıl bir anda değişti değil mi? Plüton derin dönüşümü, krizleri ve gizli kalan gerçekleri, hatta bastırılan duyguları temsil eder. Retroya girmesiyle birlikte ne olur? Geçmişte o kapanmamış, kapatamıyoruz şu konuları neyse, o kapanmamış konular, mevzular neyse ne olur biliyor musunuz? Yeniden gündemimize gelir. Azıcık canımız sıkılır. Özellikle sosyal çevre, arkadaşlıklar, sosyal medya, toplumsal alanlar ve iletişimle ilgili meselelerde eski defterler hop önümüze geliyor. Böyle yaprakları patır patır sayfaları açılıyor. Şimdi dikkat çeken nokta Merkür Plüton karesiyle aynı gün gerçekleşmesi. Gökçe Hanım eyvah ne oluyor diyeceksin. Şimdi derin bir nefes alın. Bu da şunu gösteriyor. Sadece bir konuşma ya da bir tartışma yaşanmayacak. O konu ne olacak biliyor musunuz? Derinleşebildiği kadar derinleşecek. Büyümek mi? Hafif kalır. Büyüyecek. Hatta kalıcı bir dönüşüm sürecine girecek. Üzgünüm ama gerçekleri söylemek lazım. Dedim, zor bir hafta. Yani bu hafta yaşananların yüzeyde kalmayacağını sanıyorum çok net değil mi anlattım şu dakikaya kadar. Seni içten içe değiştiren bir sürecin başlangıcına dönüşeceğini de programın başında söylemem lazım. Evet. Hafta zor, hafta yoğun, genel bir tablo ama burçlar peki değil mi? Bize neler anlatıyor? Bu hafta neler yaşayacağız? Güneş burcumuz ne söylüyor? Yükselen burcumuz biliyorsanız ay burcunuz. Hepsini birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama konuyu bölmeyelim. Klasik bir hatırlatma da yapayım değil mi? Kanalıma hala abone değilsen kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında o güzel yorumlarını benimle paylaşmayı unutma diyorum. Evet, şimdi gelelim en zevkli kısma. Ben de çok seviyorum. Bakın
12 burcu tek tek ele alıyoruz. Ben de şöyle bir yaslanayım, değil mi? Sakin sakin, zamanımız bol, anlatalım. Önce Koç burcuyla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar. Şimdi yaşam alanında çok güçlü bir hareket var. Yani bu yaşam alanı derken ne olabilir? Ev içinde yapılacak düzen değişikliği, tadilat ihtiyacı. Bir de havalar yavaş yavaş böyle ısınmaya başladı. Bir havaya girdik ne hikmetse. Hep böyle balkonda değişiklikler, çiçekler, böcekler, yok badanası, yok boyası. Ev içinde böyle ufak tefek sizi keyiflendirecek değişimler var. Tamam mı? Bunlar evet net bir şekilde kendini gösterecek. Ama bunu böyle sadece hani fiziksel bir düzenleme olarak adlandırmayalım, olur mu? Hani bulunduğun alanın enerjisini, ay ne güzel bir cümle, bulunduğun alanın enerjisini yeniden kurma süreci diye toparlayalım. Yani nedir bu? Ertelenmiş bir işi başlatmak olabilir ya da ortamını gerçekten netleştirmek. İşte enerjiyi, değil mi? Bulunduğun alandaki o enerjiyi değiştirmek istemiyor musun? Tamam, işte sana fırsat. Ertelenmiş bir işini başlatabilirsin ya da ortamını netleştirmek için bu enerjini lütfen doğru bir şekilde çalıştır. Çünkü sana bu fırsatı veriyor. Evet, aile tarafında ise böyle biraz güç dengesinin netlik kazanacağını, hatta hani belirginleşecek bu, tamam mı? Çok net bir şekilde belirginleşecek. Hani kimin sözünün geçtiği, kimin yön verdiği gibi konular vardır ya, her ailede vardır, emin olun. Sizin de içinizde vardır bu durum. İşte bu konular olabildiğince yine görünür halde olacak. Tabii ki burada verilen tepkinin dozu, bak buradaki tepkinin dozu çok önemli. Çünkü neden önemli? Sonucu belirleyecek. Yani hani böyle o ani çıkışlar, o ses yükselmeleri gibi şeyler yaşanırsa konunun, az önce biliyorsunuz genel tabloyu anlatırken ne demiştim? Konular büyür. Hani büyümek ne kelime? Derinleşir demiştim. İşte bu ufak tefek tartışmalar, biraz böyle o verdiğimiz tepkilerin, kullanmış olduğumuz cümlelerin dozunu iyi ayarlamak lazım. Konular büyür. Ne olur? Kontrollü bir duruş dengeyi kurar. Bak burada dengeyi kurmak tamamen senin elinde. Güzelce kontrolü ele alacaksın. Sakin bir duruş sergileyeceksin. İşte o zaman dengeyi kurabilirsin. Yani sınırını net koyduğun zaman aslında sürecin daha sağlıklı ilerlediğini göreceksin. Ruh sağlığın için bence bunu yap. Tabii ki içeride biriken enerji de doğrudan dışa yansımaya hazır. Dışarıya çıkmak için o da sabırsızlanıyor. Hafta öyle bir hafta. Şimdi bu enerji bastırıldığında ne yapar? Şimdi o enerjiyi dışarıya atamıyorsun. İçinde birikti ne olur? Gerilim üretir. Ay ben de öyle hiç sevmem. Yönetildiğinde ne olur? Sonuç getirir. Sonuç olumlu olur, olumsuz olur, onu bilemeyiz. Ama bir şekilde sonucu alırsın. Fiziksel hareket, böyle aktif kalmak ya da ne bileyim hani böyle somut bir işe odaklanmak sanıyorum bu dönemde senin bu yorgunluğunu daha dengeleyecek veya yoğunluğunu daha dengeli bir hale getirecek. O yüzden bu süreçte ne yapıyorsun? Dengede kalmak çok ama çok önemli. Yani ruhsal sağlığını, bedenini bu dönemde çok fazla yorma derim. Ani çıkışlar yok. Tabii ki tepkini, söylemek istediklerini söyle ama hep böyle bir denge olsun, olur mu? Aksi halde o küçücük bir tetikleme ne olacak biliyor musun? Çok hızlı bir şekilde büyür ve sonucu gerçekten sıkıcı olur. Oldu mu? Buraları lütfen hani böyle olabildiğince böyle sakin, böyle sohbet eder gibi anlatıyorum. Çünkü zor bir hafta, emin olun sadece sizi değil diğer burçları da etkileyecek ve bekliyor. Anlaştık mı? O zaman geçelim sevgili boğa ve yükselen boğalara. Şimdi yakın çevre alanın oldukça aktif. Şimdi yakın çevre olunca ne olur? Hep aynı şeydir değil mi? Aile gelir, eş dost gelir, kardeşler gelir. Hani birinci dereceden kan bağı gelir. Akrabalar vardır. Yani sık sık gerçekten görüştüğün kişilerdir bunlar. Bu konuşmaların aslında ağırlık kazandığı yerdesin. Yani hani çevre alanın etkili diyorum ya, aktif diyorum ya, işte bu alanların aktif. Buralardaki konuşmalar, sözler tabii ki olabildiğince gündemde olacak. Ama o sözcükleri böyle sıradan çalışır gibi düşünme. Bak o sözcüklerin hiçbiri sıradan çalışmayacak. Her cümle maalesef etki üretecek. Yani her cümlenin bir karşılığı var. Her hareketinin bir karşılığı var. O gereksiz uzatmalar, bak iletişimi çok zorlar. Net ve doğrudan ifade edeceksin. Bak bu süreç böyle çalışıyor senin için. Günlük hareketlilik de var ve artacak. Kısa yolculukların var. Böyle hani trafik var, koşturmalar içerisinde bir tempo var. Haliyle değil mi? Şimdi çalışan insanlarız. Yani belli bir zaman içerisinde işe yetişmeye çalışıyoruz. İşten çıkıp eve geliyoruz. Yok çocuğu okuldan alıyoruz. Kursa yetiştiriyoruz. Hani hep böyle bir tempomuz var ya. Bu tempo yine olabildiğince yüksek ama hız arttıkça da tabii ki ne oluyor? Birazcık dikkat dağınıklığı yaşarız. Hata payımız olur. Bak burada hata payı olur, bir de ekliyorum hata payı büyür. Ama kontrollü ilerlediğin takdirde bu noktada daha belirleyici olursun.
Hani böyle aceleci tavırlardan biraz kaçın, olur mu? Çünkü küçük bir durumu maalesef büyütür. Zihinsel olarak da böyle bir konuya odaklanma artacak. Bu seni tabii ki mutlu edecek. Neden? Çünkü bir eğitim vardır, alman gereken bir kurs vardır, değil mi? Yeni bir öğrenme süreci gibi düşünelim. Evet, bu sürece doğru seni yönlendirebilir bu hafta. Bilgiyi hızlı tüketmek yerine ne yap biliyor musun? Böyle içine sindire sindire ilerle ki kalıcı olsun. Hani böyle o gereksiz heyecanlara kapılma. Hani bir anda heveslenip kursa yazıp da işte bir hafta sonra gitmemezlik yapma. Doğru zamanda gerçekten doğru bilgiyle hareket ettiğinde sonucun senin adına çok güzel netleşeceğini de söylemem lazım sevgili boğa ve yükselen boğalar. Evet, geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şimdi maddi alanının genişlediğini, belirginleştiğini söylemem lazım. Ama bak şimdi kurduğum cümleye bak. Para akışı görünür hale geliyor. Aa, güzel. Gelir gider dengesi yeniden kurulmak istiyor. Kurarız, hiç sıkıntı yok. Dağınık ilerleyen bir düzenin varsa işte bu hafta bunu gerçekten böyle bir toparlama ihtiyacı doğacak. Ve haliyle de sen tabii bunu hissettiğin için de nasıl toparlarım, nasıl bu düzeni yeniden inşa ederim gibi düşüncelerle uğraşacaksın. Bunlar kötü değil, gayet güzel, olması gereken şeyler. Net bir plan kurduğumda zaten ne olacak biliyor musun? Kontrol tekrar senin eline geçecek. Yani sen hani o dağınık ilerleyen düzeni toplamak için karar veriyorsan verdim, değil mi? Bunu dedin. Tamam. O zaten denge olabildiğince hızlı bir şekilde kurulacak. Çünkü sen kararını verdin. Ne yaptın? Kontrolü eline aldın. Tamam mı? Herhangi bir tesadüfe ya da zamana bırakmadın. Yapacak olan sen olduğun için işin daha kolay. Beklenmedik bir harcama ya da böyle ani bir ödeme gündeme gelebilir. Küçük görünen bir çıkış, tamam mı? Zincirleme etki yaratabilir. Bak az önce Koç ve Boğa'da da söylemiştim. Sizin için de geçerli. Bu yüzden ne yapıyorsun? Böyle ani reflekslerle değil de birazcık böyle hani hesapla hareket etmek gerekir. Tamam mı? Sadece bunu para olarak düşünme. Genel anlamda hayatın içerisinde böyle entegre et. Kontrolsüz harcama birazcık böyle sıkıntı yaratacak, alanı büyütür. Yani şimdi harcama yaptıkça bir sonraki gelir. Ya bilinçli yönetim burada senin için sanıyorum çok önemli. Dengeyi bu şekilde kurabilirsin. Yoksa öteki türlü vallahi kuramazsın, ipin ucu kaçar gider. Sosyal çevre biliyorsun çok hareketlisindir. Girdiğin ortamda öne çıkmayı da seversin ve fark edilirsin. İşte sosyal çevre üzerinde de sana bir fırsat açılacak. Bu bir bağlantı olabilir, bir teklif ya da bir fikir olabilir. Anladın mı? Bu maddi anlamda yeni bir kapının aslında sana aralandığını müjdeleyecek. Yani bu fırsatlar senin karşına boşuna çıkmayacak. Bu noktada aslında şartları net görmek ve acele etmemek gerekiyor. Fırsatı kalıcı bir kazanca dönüştürebilirsin ama nasıl dönüştürebilirsin? Tabii ki akıl, mantık ve sabırla. Bu üçünü bir araya getirdiğin takdirde senin için aslında çok da zorlayıcı bir hafta olmayacak gibi görünüyor. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Kariyer alanında görünürlüğünüzün arttığını bir kere ki baştan söyleyeyim. Yaptığınız işler, duruşunuz o kadar fazla dikkat çekecek ki yani geri planda kalmak zorlaşacak sizin için. Ortaya koyduğunuz her şey doğrudan fark edilecek. Şimdi bu alan doğru yönetildiğinde seni öne taşır. Ama her zaman olduğu gibi bu süreci doğru yönetemezsen üzgünüm parlayamazsın, geride kalırsın. Üstlerle kurulan iletişim hassas bir dengede çalışacak. Ben de burada bir hassasiyet önereyim o zaman. Duygusal refleksler süreci biraz zorlayacak. Kontrollü ifade alanları sizin için yeni alanlar açılmasına sebep olacak. Yani kontrollü davranırsan, kendini güzel bir şekilde, kontrollü bir şekilde ifade edebilirsen ve o zaman tabii ki sana alan açar bu hafta ve bu süreç. Yani sözcüklerin tonu bile burada çok belirleyici olur. Hani şöyle demek var. Ben izin istiyorum. Yani bu hafta eğer uygun olursa sevgili astım, üstüm, müdürüm izin almak istiyorum şimdi. Değil mi? Arada ne kadar dağlar kadar fark var. Yani bu ton bile çok belirleyici. Doğru ifade seni tabii ki güçlendirir. Olduğun yerden başka bir yere doğru da taşır. Ama o ani çıkışlar ve gereksiz tavırlar maalesef zaten zor bir hafta senin için gerilim yaratır. Yeni bir sorumluluk da gündeme gelebilir. Şimdi bu durum seni daha görünür bir pozisyona taşır, değil mi? Şimdi hangimiz için geçerli olmaz ki bu süreç? Yani olduğun pozisyondan bir iki pozisyon daha ileriye geçtiğin zaman ne olursun? Biraz da kıskanılırsın, biraz göze de batarsın ama hiç önemli değil. Sen o noktaya geldin. Bu ilk etapta ne yapar? Seni birazcık böyle mutlu eder tabii ki, kimi etmez. Ama şöyle de bir yük olmaz mı? Var olan sorumluluğun üzerine değişik başka sorumluluklar eklendi. Bunu biraz yük gibi görebilirsin ama sen bunu çok rahat bir şekilde başarabilirsin. Yani bu sana böyle tesadüfen gelmedi. Sen bunu doğru yönetebilirsin diye geldi ve hatta daha güzel bir şey söyleyeyim.
kalıcı bir adım haline bile dönüşebilir. Bunu doğru değerlendirirsen. Süreci sahiplen. Benden sana bir tavsiye. Bu süreci güzel sahiplen. Stratejik ilerlemek istiyorsan bu haftanın anahtarı kesinlikle bu. Yani bu süreci bil, sahiplen, kendine güven. Ben bunu yapabilirim de aldığın sorumluluğu da layığıyla yerine getireceğine ben kalben inanıyorum. Ve aslan, yükselen aslan. Ufuk çizgin genişliyor. Yurt dışı bağlantılı planlar, seyahatler, farklı bir ortamla temas etme isteği olabildiğince belirginleşiyor. Şimdi bulunduğun yerin dışına çıkmak bakışını genişletmez mi? Bakış açını, dünya görüşünü, vizyonunu çok bambaşka bir yere doğru getirir. Yeni bir perspektif kazandırır. Bence muazzam. Yani bir insan için herhalde yaşaması gereken en güzel duygu ve anlardan, değil mi? İşte bu süreçte sen şöyle davran. Yani ben şimdi bu güzel cümleleri kurdum, sana güzel olumlamalar yapıyorum ama sen yine de acele karar verme, olur mu? Acele karar vermek yerine ne yap? Planını önce şöyle bir kur. Şöyle bir otur masaya, önüne koy seçeneklerini. Önce bir planını net bir şekilde belirle. Zeminini, temelini at. Zaten o atılan adımın kalıcılığını o kadar net bir şekilde göreceksin ki zaten bu süreç senin kalıcılığını da artıracak. Destekliyor zaten seni. Sen yeter ki planını kur. Eğitim, başvuru, resmi işlemler ya da böyle hukuki süreçlerinde gündeme gelebileceği bir haftadasın. Bu alanlarda yapılan aslında her işlem çok ciddiyet istiyor. Aman yani zaten ne diyorum bak, hukuki süreçler, resmi işlemler. Zaten bir soğukluğu var. Aman diyorum, ekstra dikkat et. Gerçekten ciddiyet istiyor. Detayları aman diyorum atlama. Bak o detayları bir atlarsan var ya, süreç uzar, dikkatli ilerlemen gerekir ama bunları yapmayıp da dediğim gibi kontrollü davranırsan bu süreci ne yaparsın? Uzatmak yerine daha kısa hale getirirsin ve yolunu açarsın. Evrak, başvuru ya da böyle hani prosedür gerektiren konuların gerçekten kontrolü elden bırakmamak olabildiğince önemli. Her şey senin kontrolünde olmalı ama kimseye bırakma ve hata yapma. Evet, hayata bakış açındaysa net bir değişim başlıyor. Böyle daha önce hani doğru kabul ettiğin bir düşünce yerini ne yapacak biliyor musun? Farklı bir anlayışa bırakacak. Evet, bu değişimi böyle zorlamak yerine ne yapacaksın? Biraz akışına bırakacaksın. Bak, yapacaksın bunu. Hatta seni daha doğru bir noktaya taşıdığını da göreceksin. Keyif alacaksın. Çünkü burada değişen sadece fikirlerin değil ki yön duygunda olacak, değil mi? Arada bir yapmak lazım. İşte sen güzel bir haftadasın. Herkesin zorlanacağı bir haftada bak sana böyle bir güzellik sunuluyorsa da bence değerlendir derim. Evet, dediğim gibi, tamam mı? Yani bak, burada sadece fikir değil hani seni burada değiştiren şey. Yön duygun olacak. Yönünü belirlemek senin elinde. Sevgili Başak Burcu ve yükselen Başaklar. Biliyorsunuz benim de yükselenim Başak. Şimdi maddi sorumluluklar yoğunlaşıyor. Borçlar, eyvah. Krediler, aman ödeme planları haliyle netleşmek ister, değil mi? Dağınık kalan bir finansal yapı varsa bu hafta onu düzene sokma ihtiyacı doğacak. Yani net bir plan oluşturman gerekiyor. Evet, diğer burçlar için de bu cümleyi belki kullandım ama evet, bu hafta böyle bir hafta. Bir plan kurmak zorundasın. Bir netliğe oturtturmak zorundasın. Konu ne olursa olsun. O zaman yükünün hafiflediğini de göreceksin. Hatta kontrolün tekrar sana geçtiğini de göreceksin. Ama dediğim gibi planlı olmak şart. Ana kural bu. Evet, sağlık alanı da biraz hassas çalışıyor. Vücudunuzun vermiş olduğu bazı sinyaller böyle daha görünür hale gelecek. Aman diyorum, hani ihmal edilen bir konu varsa bak, bu süreçte çok dikkat ister. Ben de bu özeni ve bu dikkati göstermenizi sizden istiyorum. Burada ertelemek yok. Kontrol edeceğiz. Küçük bir durumu bile büyümeden çözebileceğini de unutmayacağız. Bu sadece sağlığımız için geçerli değil. Genel tablo, bu hafta için konuşuyoruz. Evet, rutinine tabii ki dikkat etmek zorundasın. Her zamanki rutinlerini lütfen yerine getir. Dengeyi koruma sürecini de tabii ki bu sayede rahatlatacağını da unutma. Şimdi ortaklı para konuları gündemde. Evet, bak biraz senin için sağlıkla da ilgili konular var, parayla da ilgili konular var. Aman dikkat. Başkalarıyla paylaşılan gelirler, ödemeler ve maddi sorumluluklar üzerinden bir denge kurmak zorundasın. Zaten bunu yani yapmak zorundasın, tamam mı? Çünkü öyle bir haftadasın, öyle bir süreçtesin. Bu noktada evet, birazcık böyle sınırları belirlemek gerekecek. Belki biraz zor olacak. Hani karşı tarafla da böyle ikili diyaloglarda hafif böyle ses yükselmeleri de yaşanabilir, biraz gerginlikler olabilir ama şartları açık görmek lazım. Yani bu şartları göreceksin ve görmek de lazım.
ki sağlam adım atabilesin. Dediğim gibi aman Hasan kırılır, Hüseyin kırılır, ya işte bu borç dengesi nasıl olacak, nasıl gidecek diye böyle biraz iyimser ve böyle duygusal bir tavır sergilersen maalesef zor olur. Kararlarında net olmak zorundasın ve bu süreci sağlam bir şekilde atıp temellerini ona göre de ilerlemen lazım diyorum. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, şimdi ilişki alanınızda netleşme kaçınılmaz hale geliyor. Güzel. O belirsiz kalan durumlar artık biliyor musunuz? Ya adı konulacak, güzel bir şekilde ilerleyecek, yol alacak ya da çok üzgünüm ama tamamen kapanacak. Yani bu kararsızlık devam etmiyor. Tamam, bak bu konuda çok net söylüyorum. Bu kararsızlık sürdürülemez hale geliyor. Denge kurulduğunda sürecin netleştiğini sizin için de çok net söylemem lazım. Evet, bakın yeni bir ilişki ihtimali, evet, bu alanı olabildiğince hareketlendirecek. Bak sizi ilişki alanında böyle etkilemeye başladı bu hafta. Karşına çıkan kişi ya da bir gelişme çok hızlı etki yaratacak sende ve karşı tarafta haliyle. Ancak burada böyle idealize etmek yerine ne yapacaksın biliyor musun? Durumu olduğu gibi görmek zorunda kalacaksın. Bak durumu olduğu gibi görür, kabul edersen işte o zaman doğru adımı atabileceksin. Yani bunu sadece bak ilişki olarak da değerlendirme. Genel anlamda da haftaya bu şekilde bakarsan doğru adımı atabileceksin. Ama özellikle ilişkiler konusunda çok daha net çalışacak bu kural. Bak sizin için de şöyle bir konu var. Ortaklık konuları aynı şekilde çalışacak. Yani birlikte yürütülen işler, anlaşmalar ya da planlar üzerinden karar alma sürecinizin olabildiğince hızlanacağını söylemem lazım. Netlik kazandığında evet ilerlemek tabii ki kolaylaşır değil mi? Artık netsin, ne olduğunu biliyorsun, işi biliyorsun. Sıkıntı sorun varsa onu hallettin. İşte o anlaşmalar neyse karşılıklı alacak verecekler, planlar, projeler yapıldı. Netlik oluştuğu takdirde tabii ki kolay ilerlersin. Ama belirsiz kalırsa bu konular ne yaparsın? Haliyle İşin içinden çıkamazsın. Süreç başlar da o süreç nasıl devam eder? Kolay bir şekilde ilerleyemez ki. Çünkü sorunu çözemedin, netleşemedin. Süreç gittikçe zorlaşır. İşte bu yüzden dengeyi kurmak ve şartları çok açık bir şekilde görmek sizin için belirleyici anahtar cümle. Anlaştık mı? Sevgili akrep ve yükselen akrepler. Çalışma alanında tempo yükseliyor. Güzel. Bak sizi de iş alanından vurdu. İş yükünüz biraz artacak. Sorumluluklarınız da yoğunlaşacak. Gün içinde böyle yapılması gerekenler birazcık birikecek. Zaman yönetimi böyle kritik hale gelebilir. Çünkü sorumluluğun arttı. Her zamankinden daha fazla çalışmaya başladın. İşte buradaki zaman yönetimi biraz kritik hale geleceği için sen bunu dengeleyeceksin. Dağınık ilerlemek ne yapar? Seni gelmiş olduğun bu pozisyonda olabildiğince zorlayacak. Ama planlı, programlı ve zamanını da belirlersen bu süreçte hareket etmek senin için tabii ki çok daha kolay olacak. Ya en azından kontrolü eline aldığın için nerede ne zaman ne yapması gerektiğini bildiğin için kolay ilerleyeceksin. Günlük düzenini değiştirme ihtiyacın birazcık belirginleşecek. Mesela alışkanlıkların vardır, çalışma biçimin vardır ya da ne bileyim gün içinde böyle bir akışın vardır. Hepimizin yok mu? Var. İşte bunu belki biraz böyle yeniden şekillendirmek isteyeceksin. Verimsiz çalışan bir sistem varsa eminim vardır. Yoksa böyle bir ifade kullanmazdım. Kesinlikle verimsiz çalışan bir sistem varsa neredeyse o tıkanıklık ve o sistemsizlik işte bu hafta bunu çok net fark edeceksin. Ve ne yapacaksın? Tabii ki düzeltme ihtiyacı duyacaksın. Sağlık rutinini de oluşturmak sanıyorum bu sürecin bir parçası. Böyle vücudunun çalışma temposuna göre bir denge bence ister. O zamanlamayı burası için de kullan, olur mu? Düzenli hareketler yap, uykuna dikkat et, beslenme rutinini asla ihmal etme, tamam mı bu yoğunluğun içerisinde? Aksi halde evet tempon çok yükseldi ama beden buna maalesef tepki verir yani. Doğa gibi yani, değil mi? Doğaya nasıl bakarsan sana öyle tepki verir. İşte vücuduna da nasıl bakarsan sana öyle tepki verir. Ama dengeyi kurarsan, bedeninin sağlığına kulak verip dinlersen sanıyorum performansın 2 katına çıkacaktır. Zor bir hafta ama sen yine de nispeten bu haftayı diğer burçlara göre bir tık daha böyle kolay geçireceksin gibi görünüyor. Evet, yay burcu ve yükselen yaylar. Şimdi aşk alanınız hareketleniyor. Evet, duygusal tarafta canlılık artar. Böyle yeni bir etkileşim ya da böyle mevcut ilişkinin ritmi bak hızlanıyor. Dedi dersin. Yorumlara bekliyorum. Böyle ilgi gösterme, ilgi görme, tamam mı? Bu gibi ihtiyaçlar karşılıklı çok belirgin olacak. Ya bu enerjiyi doğru yönetirsen biliyor musun? Çok keyifli bir akış var karşılıklı. Evet ama böyle hani aceleci tepkiler verirsen ya da ne bileyim böyle gereksiz saçma sapan böyle kararsızlıklar, gerilimler yaşarsan haliyle ne olur? Karşılıklı o enerji akışı dengeli bir şekilde olmaz. Yani gerilim olur, sıkıntı olur. Anlatabiliyor muyum? Hazır böyle bir süreç gelmişken bunu değerlendir. Çocuklarla ilgili konularda gündeme gelecek. Bir gelişme, bir karar ya da böyle ilgilenilmesi gereken bir
bir durum üzerinden sorumluluğunuz artabilir. Bu süreçte sabırlı ve dengeli yaklaşın, olur mu? Benden size tavsiye. Evet, biliyorum evlatlar söz konusu olduğu zaman biz anne ve babalar biraz böyle aceleci davranabiliyoruz. Ama sabırlı ve dengeli yaklaşın. Çünkü bu hem sizin için hem de karşı taraf için aslında güzel bir seçim olur. Hobileriniz var, biliyorum keyif aldığınız bir sürü alanlar var. Bunların üzerinden kazanç fırsatı doğabilir. Yani sadece hobi olarak kalmayacak. Yaptığın bir şeyi böyle daha ciddiye almak ya da böyle değerlendirmek isteyeceksin. İşte bu durumda sana ne yapacak? O maddi kapıyı açacak. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu potansiyeli görüp doğru bir şekilde kullanmak. Çünkü o keyif alanını aynı zamanda da üretim alanına dönüştürebilirsin. Sanıyorum dünyada en büyük keyif budur, değil mi? Hem hobi olarak hoşlandığın bir şey var, sanat, neyse artık hobi olarak hoşlandığınız ne varsa. Hem bundan keyif alıyorsunuz hem de bunu maddi anlamda kazanca dönüştürüyorsunuz. Muazzam bir şey, bence değerlendirin. Sevgili Oğlak Burcu ve yükselen Oğlaklar. Şimdi yaşam alanınızın yeniden şekillendiğini bir kere söyleyeyim. Nedir şimdi bu? Ev, taşınma ya da yer değişikliği gibi konular sizin için gündeme geliyor. Bulunduğunuz alan böyle artık yeterli gelmiyorsa bu değişimin gerçekten kaçınılmaz olduğunu da söylemem lazım. Doğru bir plan yaparsanız bu sürecin sizi daha sağlam bir zemine taşıyacağını da belirtmem lazım, altını çizmem lazım. Aile içinde de bazı sorumluluklar var ve bunlarda biraz artış belirginleşiyor. Yani üzerine düşen görevler biraz çoğalabilir. Hele bir de ailenin büyüğüyseniz, değil mi? Bu durum zaman zaman baskı da yaratabilir tabii ki. Ancak bu yük her zaman söylediğim gibi doğru yönetilirse sizi güçlendiren bir yapıya çok net dönüştürebildiğini görürsünüz. Yani her zaman için kontrolü elinde tutan, ne yapmak istediğini bilen kişiler için bu süreç tamamen dengede kalır ve bu denge korunur. Kolay kolay da bozulmaz. Bak, gayrimenkul var sizde de. Evet, gayrimenkul konuları olabildiğince dikkat çekiyor. Ev almak, ev satmak ya da yatırım düşüncesi gibi konular vardır. Bunlar gündeme gelecek. Bu noktada ne yapıyoruz? Acele karar vermiyoruz. Acele karar vermek yerine ne yapıyoruz? Şartları daha net görmek ve sağlam adım atmak için biraz sanıyorum uzun vadede daha güçlü sonuç doğurabilmesi için sakin, dediğim gibi mantıklı kararlar veriyoruz. Acele karar yok. Hemen böyle dalıp düşmüyoruz, tamam mı? Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, iletişim trafiğin yoğunlaşıyor. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler, bunların hepsi artıyor ve gün içinde zihinsel hareketliliğin hızlandığını söyleyelim. Sözcüklerin etkisi büyür. Kurduğun her cümle bak karşılık bulur. Benden söylemesi. Bu yüzden ifade biçimini o kadar net tut ki süreç sağlıklı ilerlesin senin için. Anlaştık mı? Yakın çevreyle böyle yüzleşme teması da devrede. Hani daha önce konuşulmamış bir konu vardır, tamam mı? Bu yine gündeme gelecek. Ya da böyle ertelenen bir sürü mesele, sorun yok mudur? İşte bu meseleler yine açılabilir. Tekrar böyle önünüze gelebilir. Yani bu noktada bence kaçmak yerine ne yapın biliyor musunuz? Doğrudan ele alın. Konuşun. Yani konuyu çözüme kavuşturun. Gerçekten bu konudan kaçmayın. Aynı zamanda yeni bir fikir ya da yeni bir proje var. Hani böyle zihninizde şekillenen bir düşünce somutlaşmak isteyebilir. Ne kadar güzel bir şey. İnşallah hayata geçer. Bu fikri geliştirmek ve planlamak için de aslında sizin için çok uygun bir zemin var. Tamam mı? Yani doğru yapı kurulduğunda o hayal ettiğiniz uzun vadeli üretime dönüşebileceğinizi, hayallerinizin, o projelerinizin gerçekten uzun vadeli bir üretime dönüşebileceğini de buradan söylemem lazım. Aslında zor bir hafta. Bakın yine siz de çok nadir de olsa o şanslı burçlardansınız. Bence değerlendirin. Tabii ki bu fikir ve proje nedir bilemem. Yorumlara yazın ama merak ediyorum, olur mu? Evet, bu projeyi gerçekten kalıcı ve uzun vadeli bir üretime dönüştürebilirsiniz. Sadece sağlam bir temel yapı kurun, yürüyün gidin diyorum. Ve son olarak Balık burcu, yükselen Balık. Şimdi maddi alanda evet fırsatlar açılıyor. Para kazanma potansiyeliniz de artıyor. Yeni bir gelir kapısı da gündeme geliyor. Oh be! 12 burcu tamamlarken yüzümüzü güldüren Balık burcu, vallahi teşekkürler. Şimdi bu süreçte doğru değerlendirme yapıldığında her burç için söyledim, sizin için de geçerli. Kazanç tarafınız olabildiğince güçlenecek. Bak ne diyorum? Doğru değerlendirme. Harcamalar da yine aynı oranda dikkat istiyor. Biraz kontrolsüz çıkan bir ödeme dengenizi biraz bozabilir. Bu yüzden ne yapın biliyor musunuz? Paranızın akışını böyle bilinçli yönetin. Çok önemli. Evet, gelir artarken gideri de kontrol etmek lazım, değil mi? Yani gideri kontrol altında tutma süreci
bu işi sağlamlaştırır. Bak, gideri kontrol etmezsen gelir gider hepsi birbirine karışır. Geldiği gibi gider para, öyle diyelim. Özdeğer ve güven teması yine sizin için bu haftanın merkezinde. Böyle kendine verdiğin değer, aldığın kararları böyle doğrudan etkileyecek, unutma. Hani ne kadar net bir duruş sergilersen sanıyorum dış dünyadan gelen karşılık da sana o kadar güçlü olacak. Bu yüzden ne diyorum biliyor musun? Kendi değerini doğru konumlandırırsan, bak, kendi değerini, çok önemli bir şey bu. Maddi, manevi alanının birlikte o kadar güzel çalıştığını ve dengelendiğini göreceksin ki benden de söylemesi. Evet, gördüğünüz gibi bu hafta gökyüzü bize şunu söylüyor. Tepkin sonucu belirler, söylediğin söz de yönünü değiştirir. Verdiğin kararsa maalesef kalıcı hale gelir. Eğer bu süreci doğru yönetirsen kontrolü kaybetmezsin. Aksine hayatında netleşmesi gereken konuları güçlü bir şekilde yerine oturtursun. Eğer bu yorumlar sana dokunduysa videomu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı da unutmuyorsun. Senin burcunda bu hafta en çok hangi konu çalıştı? Gerçekten çok merak ediyorum. Hadi yorumlar kısmına yaz, birlikte bakalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.